Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin yapımını paylaşacağım. Bakın şöyle çıtı pıtı gayet şık güzel bir modeli var. Oldukça da basit ve kolay bir model. Bu kısmı V yaka olarak hazırladım. Kollarında fırfır detaylarımız var gördüğünüz gibi. Ön kısmında da şöyle fiyonk yaptım. Siz isterseniz burada düğme kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi yeleğimin boyutlarını sizlerle paylaşayım. Şöyle beden ölçüsü 26 santimlik bir beden ölçüsü var. Boydan da şöyle şuradan ölçelim. 33 santimlikte bir boy ölçümüz var arkadaşlar. Şuradan itibaren ölçtüm. 9-12 aylık çocukların giyebileceği bir ölçüdür. Daha büyük yapmak isterseniz eğer şu başlangıçtaki sayıları artırmanız gerekiyor. Ancak bu öndeki trabzan yani şu ön kısmı değil, kolları ve arkaya artırmanız gerekiyor. Yani mesela 2 yaş hazırlamak isterseniz eğer kollara birer tane, arkaya da 2 tane ekleyerek 1,5-2 yaş gibi bir ölçüye erişmiş olabilirsiniz. Şimdi kullandığım malzememden bahsedeyim sizlere. Evet, kartopu Baby One kullandım. Anti-peeling özelliğe sahiptir. Bu ipin özelliği tüylenmeme özelliğine sahip arkadaşlar. 100 gram 250 metre. Elinizde hangi ip varsa, hangi bebe yünü varsa onunla da yapabilirsiniz. Kodu da K493. Bu iplikten 1,5 adet kullandım. Bu ölçülerde 1,5 adet ip kullanmış oldum. Tığım da sizlerle paylaşayım tığımı da. Evet, tığımda 5 numara 3 milim, 5 numara 3 milimlik bir tığ. Evet. Yeleğimiz bu şekilde. Şimdi isterseniz yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar yeleğimizin yapımına başladık. Toplamda 47 zincir çekiyorum. Zincirim yetmezse diye 2 tane de fazladan zincir çektim. Fazla gelirse şu sondan sökebiliriz. Zincirim size kısa gelebilir. Üçgen bir yelek, hani V yaka bir yelek. Ön kısımlarında artırmalar yapacağımız için bu şekilde zincirimiz az. Şimdi ipime doluyorum. 1, 2, 3 ve 4.'ye trabzan yapıyorum. Bu önde 2 tane ilmeğimiz olacak. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine, hemen yanındaki zincire bakın. Dibine değil, yanındaki zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Burası bizim ön ve kol için olan yerimiz. Şimdi bu kolu da bunu sayarak 11 tane trabzan yapacağım. Şu trabzanımı sayıyorum. Artırma için kullandığım trabzanımı sayıyorum. 11 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bir zincir çektim. Yine yanındaki ilmeğime trabzan yapıyorum. Arka içinde 20 tane trabzan yapacağım. Yine bunu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18
18, 19 ve 20. 20 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Yanındakine hemen trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar ipimi doluyorum. Bunu sayarak kol için 11 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane trabzanımı yaptım. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11 tane trabzanımı da bu kısımda yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine trabzan yapıyorum. Ve hemen dibine de yine bir tane yapıyorum. Evet. Burada 2 tane trabzanım var. Bakın hemen dibine yaptım. Şimdi döndürüyoruz. Bir zincir ipimi doluyorum. Hemen dibine bakın bir zincir çektim. Bu dönüş işlemimi sağlamak için dibine bir tane trabzan yapıyorum. Burada bir trabzanım oldu. Ve yine hemen aynı yere bakın dibine yine burada artırmalarımızı bu kenarlarda yapacağız. Ve yine dibine bir trabzan daha yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Yanına da bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım oldu. Yuvaya da yine bir trabzan, bir iki zincir ve bir trabzan yapıyorum. Evet, burada 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanım oldu burada. Şimdi buralarda devam ediyorum. Hepsine tek tek batarak, trabzanlar yaparak robamı devam ettireceğim. Yuvalar bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde olacak. Evet, şimdi bakın geldim. Yuvam içerisine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, bakın ön kısma geldik. Yuva kısmına geldik. Burada yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvaya bir trabzan yapıyorum. Şu trabzanımın üzerine kenardaki bakın 2 trabzan var. İlk trabzanın üzerine bir trabzan. Şu sondakinin üzerine de şunun üzerine de 2 tane trabzan yapacağız. 1, 2. Sondakini de yaptık. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen yine dibine trabzan yapıyorum. Bakın. Bir trabzan. Ve yine aynı yere bir trabzan daha yaptım. Sadece artırmalarımız şu ilk trabzanı başlarken ilk trabzanda, biterken de son trabzanda artırmalarımızı yapıyoruz ön kısım için. Sonrasında hepsine tek tek trabzan yaparak devam ediyorum. Burada yuvaya geldim. Şimdi yuvamın içerisine de 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Altta bir trabzan yapmıştık. Burada 2 trabzan, 2 zincir ve yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki ilmek sayımıza bakalım. 2, 4, 6 ve 7 tane trabzanım oldu burada. Ve devam ediyorum. Buralar yine tek tek sadece yuvalarda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonundaki işlemi yine sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna kadar yuvaya kadar geldim. Bakın şuradaki yuvadayım. Buraya 2 trabzan yapıyoruz. 1, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya.
Şimdi trabzanlarımızı yapalım. Bakın tek tek yaparak geliyorum. Sonda bir tane trabzanım kaldı. Bu sonda kalan bir trabzanımın üzerine 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve aynı yere ikinciyi yapıyorum. Yine sayalım. 2, 4, 6 ve 7. Diğer tarafta da 7 tane vardı. Burada da yine 7 tane trabzanım oldu. Yine döndürüyorum. Bakın yine dibine hemen bir trabzanımı yapıyorum. Ve yine aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım oldu. Şimdi hepsine tek tek trabzan yapıyorum. Geldik yuvamıza. Burada yuvaya da bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yuvaya tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Ve yine hepsine tek tek trabzanlar yaparak örgüme devam ediyorum. Burada bir yuvada 2 trabzan, bir yuvada 1 trabzan olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi baştaki bu trabzan sayımızı sayalım yine. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane bu ön kısımda trabzanımız olmuş oldu. Bir kez daha son kısmını yine sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da robayı artık kendimiz devam edebiliriz. Ön kısma kadar geldim. Yani yuvamdayım. Bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir tane trabzan yaptım. Bunlara tek tek olarak devam ediyorum. Sonda bir tane bakın kaldı. Bu bir tanenin de üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Yine döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dibine bir trabzan. Ve aynı yere tekrar bir trabzan daha. Daha sonra da diğerlerine tek tek trabzanlar yapıyorum. Bu sırada yuvaya 2 trabzan yapacağız. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde bu sırayı da tamamlayacağız. Yapalım, hatta bu ön kısmın sayısını da yine size vereyim. Şu anda biz 1 2 3 1 2 3 4 5. sıramdayım. 2 zincir çekiyorum. Yuvaya 2 trabzan ve devam ediyorum. Bakalım. 2 4 6 8 10 ve 12 tane trabzanım oldu ön kısımda. Şimdi şöyle de bir robamızın genel görüntüsüne de bakalım arkadaşlar. Bakın. Evet, ön kısımdan büyümeye başladı bile. Şimdi biz öreceğiz. Şu ön kısımlar birazcık birbirine değecek şekilde öreceğim. Sizler de örün, ben de öreyim. Bittiğinde, bu roba kısmı bittiğinde görüşelim. Robam bitti. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, iki ucu da birbirine değecek şekilde yaptım. Toplamda kaç sıra örmüşüm bunu sizlerle paylaşayım. İlk sıram şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sıra ördüm. Şöyle sizlerle ölçüsünü de paylaşacağım. Şuradan. Evet, 24 santimlik de bir beden ölçüm var. Birleştirirken de 2-3 zincirle birleştireceğim. Birazcık daha büyüyecek. Roba kısmının ölçüsünü de yine sizlerle vereyim. Yani şuradan aşağıya olan kısmın ölçüsünü de yine sizlerle vereyim. Daha şöyle yapalım. 10,5 santimde 11 santimde robamın ölçüsü, yüksekliği. Evet, şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Önce kol birleşimini yapacağız. Sonrasında da model birleşimimizle devam edeceğiz. Şimdi döndürüyorum. Buraya kadar hep önde artırmalar yapmıştık ama artık bundan sonrasında artırmalarımız yok. Evet, bir zincir çektim, dibine trabzan yapıyorum. Ve buraya artık daha trabzan yapmıyorum. Yanındakiyle devam ediyorum.
artırmalarımız bitmiştir. Şimdi ilk kol bölümüne kadar, yani şu kısma kadar, önle kolu ayıran bölüme kadar trabzanlarımızı yaparak gelelim. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi yuvam içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Diğer yuvamı buluyorum. Bunun içerisine de yine trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir çekmiştim. Bunun içerisine de trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Trabzanlarımı yapmaya. Şimdi diğer tarafa kadar geleceğiz. Şu kısma kadar, şuradaki ayrım yerine kadar gelelim. Evet, yine yuvaya geldim. Bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Buradaki yuvamın içerisine trabzanla birleştiriyorum. Trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Yine sıra sonundaki ilmeği, trabzanı bir kereye batacağız artık. Burada da yine artırma yok. Evet, bakın sonda bir kere batıyorum. Böylelikle kolumuzu birleştirmiş olduk. Kollarımızı şöyle göstereyim. Bakın. Birleşimimizi böylelikle yapmış olduk. Şimdi örnekli kısımla devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şu başta 4 tane trabzanımı yapıyorum. Başta 4 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 4 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3. Aynı yere 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. 3 tane. Bir zincir, aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir, aynı yere trabzan. İpimi doladım. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir, aynı yere tekrar trabzan yaptım. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir, aynı yere tekrar bir trabzan. İpimi doluyorum. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye, yani şuraya trabzan yapıyorum. 3 tane aynı yere zincirime 2 3 bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Evet, 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir, aynı yere trabzan. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane yuva yapmışım burada. Şu zincirimi saymıyorum. Zincirimden sonra 1 2 3 4 5. Diğer tarafa geliyorum.
1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimin üzerindeki ve saymıyoruz. Bakın. Aynı şekilde denk gelmesi gerekiyor bu tarafa da. Ona dikkat edin. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Ve sonda 4 tane trabzan yapıyorum. 3, 4. Döndürdüm. Bir zincir. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Buradaki 4 trabzanımı yaptım. Şimdi bakın burada bir tane zincir çekmiştik. Şu aynı yere battığımız yerde. Bu bir zincir çektiğim yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir aynı yere tekrar trabzan. İpime doluyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan yaptım. Bir zincir aynı yere tekrar trabzan. Bir zincir olan yere 1, 2, 3 trabzan, bir zincir ve tekrar trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2, 3, bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Gördüğümüz gibi sadece işlemlerimizi şu bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Burada sıra sonunda 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3, 4. Döndüm. 4 trabzanımı yine yapıyorum. 4. Evet, yine bakın buradaki şu bir zincir çekmiş olduğum yer var. Oraya yine 3 tane trabzanımızı yapalım. 3, bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan. Buradaki şu bir zincirli yere batıyorum. 3 trabzan. Bir zincir aynı yere tekrar trabzan. Bir zincir aynı yere tekrar trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Görüntümüz böyle olacak. Şimdi şöyle de bir bakalım. Evet. Böyle aşağıya doğru ilerleyecek. Beden ölçüsünü yaklaşık olarak 32 santim kadar öreceğim. Sonrasında kenar oyası kenarıyla ve şu kollarıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar ben yeleğimin bedenini bitirdim. Şöyle göstereyim. Bir de ölçeyim kaç sıra kaç santim ördüğümü. Komple boyundan aşağıya, yani buradan aşağıya komple ölçeceğim. Evet, toplamda 33 santimlik bir ölçüm var. Evet. Beden olarak da şu bedenimiz olarak da son ölçüsünde yine sizlerle paylaşayım. 26 santimlikte bir beden ölçüm oldu. Şimdi kenar, bu sık iğne kısmını döneceğiz. Öncelikle tığımı alıyorum. Şimdi şöyle bakın, bir zincir çektim, döndüm, yukarı doğru döndüm kısma doğru.
Şöyle hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. Daha sonrasında şunu şöyle yarıyorum. Şuradaki boşluğa, şuradaki boşluğa yarıyorum. Çok böyle aynı yere birkaç kere batmayın. Sıra sıra yapın arkadaşlar. Toplamasın. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Şu kısma kadar geleceğim. Eksiltmenin bittiği o kısma kadar geleceğim arkadaşlar. Evet, eksiltmenin olduğu yere kadar geldim. Yani şu örnek sırasını bitirdiğim yerdeyim şu anda. Bakın şöyle iki ucu karşılıklı olarak buradayım. Şimdi burada eğer düğmeli yapacaksanız bu yaptığım işlemi yapmayın. Direkt sık iğne ile devam edin arkadaşlar. Ben böyle bir zincir kordonla birlikte bağcık yapacağım oraya. Şöyle zincirimi çekiyorum biraz. Uzunluğuna bakacağım. Benim için uzunluk önemli. Bakıyorum. Böyle hani fiyonk yapabileceğim uzunlukta olsun istiyorum. Bakıyorum. Evet. Bu benim için yeterlidir. Burada toplamda 50 tane zincir çektim. Şimdi bu zincirimin üzerine batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Kaydırma tekniği yapıyoruz arkadaşlar. Her bir zincire batıyorum. İçinden çıkıyorum. Bakın. Batıyorum. İçinden çıkaracağım. Atlamıyorum. Hepsine tek tek batıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 50 tane zincir çektik. Diğer tarafta da yine o kadar zincir çekeceğim. İki bağcığım da eşit olmasını istiyorum. Şimdi bu dibe kadar böyle kaydırma tekniğiyle gelelim. Kordonumuzu yapalım. Sonra sık iğnelerimize devam edeceğiz. Evet, kordonumu yaptım. Şimdi sıradaki yere sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Yine tek tek sık iğnelerimizi yapmaya. Boşluklara batıyoruz bu şekilde. Yakaya doğru geliyorum.
Evet, şu anda yakadayım. Dönüşümü hemen aynı yere bir tane daha yaptım ve dönüyorum. Yani yakadan devam edeceğim. Bakın şuradaki bu trabzanlarımızın şu kısımları var. Buralardan sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde şu kenara kadar gelelim. Diğer kenara kadar geldim. Şimdi burada yine bakın şurada kenardayım. Hemen aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum ve aşağıya doğru dönüyorum. Yine burada gördüğüm yerlere sık iğnelerimi yapacağım. Aynı diğer taraftaki gibi. Evet. Şu örnekli kısma kadar gelelim. Evet, bu kısma kadar geldim. Bakın şöyle tuttuğunuzda şuradaki bağcıkla karşılıklı olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Şimdi burada 50 tane yapmıştım. Burada da yine 50 tane zincirimi çekeceğim. Şimdi ben zincirimi çektim. Üzerinin kaydırmasını da gittim. Aynı diğer taraftaki gibi. Şimdi burada da devam ediyoruz yine. Sık iğnelerle aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. Bu şekilde dibe kadar gelelim. Sonrasında da ipimizi koparıp kol kısmına geçeceğiz. Evet, fiyongomuzu da yaptık. Buradaki uzunluğu daha fazla istiyorsanız daha fazla da çekebilirsiniz zincirlerinizi. Şimdi kolumuzu yapacağız. Şöyle fırfır detaylı bir kolumuz olacak. Şöyle kolda şuradan takıyorum ilmeğimi. Kol altını sık iğne ile gideceğim. Evet. Şimdi kol kısmına kadar geldim. Kol altında sık iğne yaptım. Kol kısmına geldim. Yani şu kısma. Artık fırfırlarımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi ilk ilmeğime 3 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yere. 2 3. Yanındaki ilmeğime 3 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Yani her ilmeğimize üçer tane trabzan yapıyoruz. Bu fırfırın oluşması için. İlmek dediğim yerler arkadaşlar şuralar. Yani trabzanlarımızın üzerleri. Şu. Bu kısımlar. Bu kısımlara üçer tane trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar her bir trabzanıma 3 trabzan yapacağım. Her bir ilmeğime 3 trabzan yapacağım. Ve yine kol altında sık iğne ile yapıp birleştireceğim. Şimdi o kısma kadar gelelim.
Evet, kol altına kadar geldim. Yine burada sık iğnelerimizi yapacağız. Şurada sık iğnemi yapıyorum ve burada birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Yanındakine sık iğne, sık iğne ve trabzanlarımıza geldim. Şurada bir sık iğnem var. Evet. Trabzanlarımıza geldim. Şimdi bu trabzanlarımın her birinin üzerine birer kere trabzan yapıyorum. Bakın her birine bir kere. Her birine bir kere. Bu sırada artırma yapmıyoruz. Sadece bakın her birine bir kere trabzan yapıyorum. Bu şekilde de kolu tamamlayacağız. Ve ipimizi kesip yeleğimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir yelek olmuş olacak. Şimdi isterseniz sıra sonuna kadar gelip bir son halini görelim. Evet, kolunu da bitirdim. Gayet cici oldu. Çok güzel bir model oldu. Evet, bir videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım modeli beğenerek yaparsınız ve kolaylıkla da yaparsınız. Zaten oldukça da basit bir model. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek olan videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.